Trump'ın hani Biden karşısında 6-7 puan öne geçtiği anketler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şimdi oradan baktığında hani şu kafa kafalık varsa bile bu bile 6-7 puanı kapatmış olması bu süreçte Kamala Harris'in bir başarısıdır bana göre. Yani bu süreci doğru yönetmiş, doğru götürmüş. Çok da fazla hata yapmamış demek ki Amerika kamuoyu adına söylüyorum bunu ya da onlar açısından söylüyorum. Ama İsmail abi bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Joe Biden'ın çektiklerinde Kamala Harris değil, bizim Yunus Paksoy adayı gösterselerdi yine fark kapanırdı. Çünkü mesele orada Biden'dı. Mesele yeter ki Biden değişsin diyorlardı Amerikalılar. Yani buna çok Yani itiraz tek şeyleri etmeyeceğim. Biden değişsin. Yunus da bu öneriye çok memnun kaldı galiba. Hoşuna Ya gitti. Evet, çok hoşuna gitti. Buna çok itiraz etmeyeceğim. gevrek Doğru abi. söylüyorsun. İsmet Ama abi, şimdi şöyle bir şey var. Seni İran özel temsilcisi olarak atayacağım. İran ve Rusya ilişkileri özel temsilcisi. Hiç fena bir pozisyon değil. Amerika'nın temsilcisi olmak senin olabilir de. Şimdi Kesinlikle. bir de Melik şöyle bir durum var. Şimdi Amerika'nın yani bu süreçteki ya da bundan işte 7-8 belki 10 yıl önce başlayan süreçte bir hayali var. Bir kadın başkan. Bunu Hillary ile başaramadılar. Yani Kamala o anlamda belki Amerika'nın bu kadın başkan hayalini gerçekleştirecek bir isim. Yani asılıyorlar. Bir de bu tarafı da var bu işin. O zaman şöyle düşünelim. sorayım ben Yunus'a. Kim soracak? Bir hemen ilave Yani şöyle alayım düşünelim. tekrardan. Temmuz ayı fırtına gibi bir aydı. Trump'a suikast ardından Biden'ın çekilmesi. Unuttuk bile onu. Evet, unuttuk bile değil mi? Yine bu stüdyolardaydık ve Yunus bize şunu söylemişti Temmuz ayının başında. Pensilvanya'da salınacak eyaletlerden biridir. Trump önde. Böyle bir sürpriz var. İşte salınacak eyaletlerin birçoğunda Trump önde dediğini ben Yunus Paksoy'un çok iyi hatırlıyorum. Hem de Bakın, fark açmıştı. değil mi? Fark açmıştı. açarak Geldiğimiz öne- noktada 48'e 43 gösteriyor. Yani daha önümüzde 70 gün var. Bu 70 günde Temmuz ayında sadece bu kadar çok şey yaşadıysak bu önümüzdeki 70 günde çok acayip şeylere gebe bence Amerikan seçimleri. Yunus'a şunu sorayım da onun üzerine tartışalım. Başkan Yunus. Hoşuna gitti, var öyle hitap edeyim. President. Şimdi şunu merak ediyorum. Kamala Harris ne yaptı da farkı kapattı? Trump ne hata yaptı da bu fark bu hale geldi? İstersen ben de ekleyeyim de beraber yanıtta. Şimdi daha önceki seçimde de Hillary Clinton daha yüksek oy almasına rağmen seçimi kaybetti. O çerçevede değerlendirirsek ne olur? Bir de bu anketlerde propagandanın etkisi var mı? Yani güçle güç toplama diye bir taktik izlenir. Ne dersin? 3 tane soru vardı. Bir, şu Bizim Coşkun hocamın sordu. Yunus, çok özür dilerim. Dördüncüsü. Şimdi bizim Hakan abi olsaydı, Hakan Bayrakçı bütün eyaletleri sayardı. Georgia'da durum ne oldu? Michigan'da 0.50 vardı. Şu eyalet salınacaktı falan. Ya ben inanamadım. Hakikaten bir yayında ya abi ben bu Yozgat Çorum'u bu kadar bilmiyorum ya. Adam böyle ya yani haritada üstünde yazmıyor. Eliyle böyle aşağıya geliyor. Diyor ki şimdi diyor bu Mississippi'de ama diyor şöyle bir şey. Hayretler içinde izliyorum ben onu. Dedim ki ya Ahmet Hakan da vardı kulaklar için nasıl ya dedim. Abi ben dedim Ankara, Çankırı, Çorum bu kadar bilmiyorum. Bu ne ya? Niye? o yüzden de Burada, o eyaletler belirleyici mi Yunus? burada tabii çok önemli eyaletler var. Mesela Pensilvanya eyaleti burada Kingmaker denilen yani kral yapıcı. Pensilvanya'yı kazanan seçimi kazanıyor. Yani 30 yıldır böyle bir gelenek var. Neden? Çünkü önemli bir sayısı var. Orayı kazanınca ciddi bir seçiciler kurulu üyesi sayısı kazanıyorsun ve sen de seçimin galibi olarak ilerliyorsun. Florida o dönemde mesela geçmişte öyleydi. Şimdi ben çok detaya boğmadan basitçe şöyle anlatacağım. Coşkun hocam dedi ya Kamala ne yaptı da bu kadar rüzgarı tersine çevirdi. Hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. 82 yaşında olmaması, düzgün bir İngilizceyle cümle kurabiliyor olması,
yürüyebiliyor olması, merdiven çıkabiliyor olması, Amerika'nın hali takılmaması, yalnız. Boşlukta kendini- tokalaşmaması. boşlukla tokalaşmaması, kendini ifade edebilmesi, yani normal bir başkan adayı görüntüsü vermesi yetti zaten o havayı tersine çevirmeye. Rakibi de aynısını Çünkü yapıyor. biraz önce Ya Melik yaşıyor Yiğitel ve dedi nefes ya, alamıyor. yaşıyor, nefes alıyor, konuşabiliyor. Yani Yunus, sen temel üstüne bir de fonksiyonları yerine daha getiriyor. yakışıklı ve daha gençsin. Yani şimdi Melik Yiğitel dedi ya, dereyi geçerken at değiştirdiler diye. At değiştirmediler, atı vurdular. Yani Biden'ı vurdular. Bu artık at yürüyemiyor, koşamıyor. Acı içinde biz bunu vuralım dediler. Yani bu şekilde kurtuldular Biden'dan. Şimdi o bir sorunun cevabı. Bir de şimdi bu normalde genel seçim anketleri 50-49, 50-47. Amerika'da da veriliyor ama bunun bir önemi yok şu an için. Neden yok? Çünkü tıpkı 2016'da Hillary Clinton daha fazla oy alıp seçimi kaybettiği gibi eyalet eyalet bakıyoruz. Sen istediğin kadar oy kazan Kaliforniya'da, sadece alabildiğin oranın oy sayısı kadar. Yani öyle bir seçim düzeni var. Bazıları çok adil görmüyor, bazıları çok haksız görüyor ama böyle. Ondan dolayı bu çok önemli. 6-7 eyalete baktığımızda Trump açık ara gidiyordu. Yani Evet, Biden o kadar kötü durumdaydı ki Fark var. artık herkes şunu diyordu. Trump seçimi kazandı. Bakın hatırlarsanız Zelenski Trump'la telefon görüştü. İşte Cumhurbaşkanımız konuşmuştu bu şeyden sonra, suikast girişiminden sonra. Putin biraz şey demeye başladı. Hani Trump'la belki şu olur bu olur. Yani herkes aslında bir anda bir şeye hazırlanmaya başlamıştı. Trump başkan oldu diye. O Biden'ın Coşkun el Hocam da öyle çektirilmesiyle tahmin ediyordu. Hala öyle diyor. Hepimiz Trump'a öyle tahmin oynamıştı. ediyorduk o noktada. Stüdyolarda Trump'a oynamıştı Coşkun Hocam da. Ben Bu hala net Sanki yani Kamala hani kazanacak. o görüntü oydu. Görüntü oydu. Ama oydu. şu an bu anketlerde propaganda var mı sorusu olabilir. Çünkü Trump kanadı diyor ki biz bu oyların bu kadar kısa sürede bu kadar tersine döndüğüne inanmıyoruz diyorlar. Ve bir de şöyle bir tehlike var Kamala Harris kampanyası için. Seçim bitti demiyoruz Trump adına. Neden? Çünkü 2016'ya da 2020'ye de baktığımızda Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi tarihlerde Trump daha gerideymiş o iki seçimde. Yani şu an daha popüler. Şu an daha iyi oy topluyor. Ondan dolayı trend aynı şekilde devam ederse, yani Trump'ın son 2 ayda yükselme trendi devam ederse seçimi kazanır diyor örneğin CNN'in analizi. Yani bu geldiğimiz noktada şu an seçim şu yöne gider diyen yalan söylüyordur, öyle söyleyeyim. Yani biri diyorsa ben seçimin sonucunu biliyorum, şu kazanacak diyen varsa doğru değil. Çünkü kesinlikle şu an bilmek mümkün bir noktada değil. Başa baş. Çok sıcak bir yarış var. işte böyle bir sıcak yarışta Ne olacak acaba? şöyle, ben bu seçimi sadece Amerikan seçimi olarak görmüyorum. Dünyanın beklediği, odaklandığı, hatta artık o savaşlarda bile. 3. Dünya Savaşı seçimi gibi bir şey yani. Bravo. Şimdi böyle bir noktada kıyasıya bir rekabet diyoruz ama arka planına baktığında her türlü hilenin, her türlü argo tabir fırıldaklığın döndüğü bir seçim yaşanacak. Mesela bir önceki seçimde ben sabaha kadar ayaktaydık işte ne olacak diye. Trump taraftarları kutlamaya başladı. Bizler, hatta dünyanın birçok medyası bitti, hadi hayırlı olsun yeni başkan Trump dendi. Bu dijital oylara geçildiği an bir anda tablo bambaşka yere gitti. Ben orada hala hile döndüğü kanaatindeyim. Yani Trump'ın orada tepkisi haklı. Oradaki şikayeti haklı. Şimdi bu seçim öyle bir noktaya geldi ki hani bırak Dünya Savaşı veya diğerlerini, yıkılan taraf bir daha ayağa kalkamaz. Ya da Amerika'da ciddi bir iç savaş tartışması yürüyor. Ben ona hep Washington Enstitüsü'nün raporunda ilginç şeyler var. yani ben zaten epeydir onu hep söylerim, böyle bir risk var diye. Şimdi küresel kanat yıkıldığı an Trump açık açık söylüyor. 50 bin kişi tasfiye edeceğim diyor ki gelir gelmez yapar. Yani ben o havayı hissedebiliyorum. Bu da şu demek, Amerika'da neredeyse bir asırdır o kurulan çetenin bir anda tasfiyesi demek. Ve bir daha ele geçmeyecek şekilde de yeni bir yapının o sisteme hakim olması demek. Şimdi bunu küreselciler her türlü yolu deneyerek bir şekilde durdurmak isteyecekler.
Şimdi ulusalcıların da çıktığı bir yol var. Onların da bir kıyasıya savaşı var. Dolayısıyla kestirmek gerçekten zor. Ama ben bu süreçte hani suikast dahil her türlü ihtimalin açık olduğu kanaatindeyim ki işte kulağı kesik diye İsmail Bey söyledi. Her ne kadar bir şey anlamasak da bir suikast girişimi yaşandı. Bunun ilerleyen süreçte daha beterini görür müyüz veya daha büyük olaylarla karşılaşır mıyız? Mümkün. Bence o ihtimal var. Sürpriz olmaz. Trump'ı ortadan kaldırmak isteyenler o zaman Kamala Harris öne Sürpriz geçtiyse olmaz. Trump'ı ortadan kaldırmamak işe yaramış gibi gözüküyor o zaman. Kamala Onu Harris da eğer unutturdular bu önde arada. götürürse. Evet. Unutturdular tabii. Çok güzel unutturdu. Sanki hiç bu yaşanmamış gibi ya, Konuşuldu. hatırlamıyoruz. Medya üzerinde müthiş bir şey yürüyor biz izleyebildiğim Ha, ben kadarıyla. Trump'ın kulağında da bir kesik göremedim şu ana kadar da. Kulağı kesik diye adı kaldı ama Ama yani canlı yayında izledik ya. Kan vardı ya. var ama yani neticede FBI kurşun dedi. Resmi açıkladılar, kurşun dediler ama o konu o kadar çabuk unutuldu ki Çok. tabii medyada bir anda bunu değiştirdi. Bu arada Trumpçıların Biden- söylediğinde Orada biz Biden şöyle unutuldu. Bir anda Biden'ın istifası geldi ve ne olacak, kim gelecek dediler. Bu o zaman derin devletin hani böyle konuyu manipüle ettiler. Bir anda Yoksa üstüne yalnız bak- Acaba başka bir Biden yere. önce çekilseydi Trump'a Örtmek suikast mi olur muydu? istediler? Evet, yani konu başka bir yere evrildi. Hayır ama Başka Göksu- bir şeyi konuştuk. Göksu- Başka bir Algı var. yönetiyorlar. Biden'ın ağlama görüntülerini de getireceğiz şimdi ekranlarımıza. Bayağı Şu da var. hüzünlendi. Veda ediyor partisine. Demokratik Ulusal Kongresi sırasında Chicago'da düzenleniyor. Gözyaşlarına hakim olamıyor. dün gece yarısıydı bu. Yani Türkiye gece. saatiyle bugün sabah 7.30-8 gibi daha hani saatler önce. Uzun uzun alkışlar eşliğinde ve sahneye çıktı. Trump'ı eleştirdi. Kamala Harris'ı da övgü yağdırdı. Acaba gittiği için mi alkışladılar ki? Kabul Yunus etti. işte vurulmuş gibi görünüyor Yunus. Son hizmetini yaptı. New York Times demişti ya, vatanın için son hizmetini yap ve kenara çekil diye. O da son hizmetini yaptı. Ondan dolayı alkışlanıyor tabii. Yunus, ben New York Times deyince mesela biraz önceki nükleer olayın oraya sızdırılmış olması ve Biden konusunda yani tutumu falan hepsini birleştirince sanki o haberin demokratlara yarayacakmış gibi bir amaçla sızdırıldığını düşünüyorum. Ne dersin? Güçlü Amerika imajı. Evet. Yani Haniye suikastinin çok detaylı ayrıntıları da New York Times'a sızdırılmış. Yani New York Times'ın Kimse ciddiye istihbarat, almadı yalnız onları. keşke İran açıklasaydı. Ben hala o konuda şeyim. Yani İran'a keşke açıklasa kimin Neyse sattığını. yani Ama şöyle, hani New York Times yakın çalışıyor istihbarat çevreleriyle. Ondan bahsediyorum. Yani birçok bu şekilde haber alıyorlar. Hatta aylar önce belki hatırlarsın İsmet abi, görüntülerini paylaşmıştık CNN Türk'te. Amerikan askerleri Tayvan'da kara savaşı için Pasifik'teki Amerikan adalarında tatbikatlar yapıyor. Yani operasyonlar yapıyor. Yani sık ormanlar, ada koşulları, onu da New York Times'ta mesela vermişlerdi. O konuda efektif kullanıyorlar. Bu istihbarat konularında efektif kullanıyorlar. Oraya yazdırıyorlar bu olayları. Yunus, Ama- Biden'ın elini öpüp sahneye getiren, gözyaşlarını silen, biraz anlatayım. Kızı mı? Torunu mu? Evet. Kızı mı? Kızı benziyor. Bunun Ashley Biden olması lazım. Bunun torunu olması lazım ama bir saniye. Bakayım hemen kontrol edeyim. Torunudur ya. Bir anlatır mısın dün geceyi? Nasıl ağladı? Ha, kızı. Ne yaşandı? Bir dün Kızı gece tanıttı. kızı tanıttı. Şimdi kızı tanıttı. Aslında bunu Trump da yapmıştı geçtiğimiz ay. Çünkü onun da torunu tanıtmıştı işte. Dedem öyledir, dedem böyledir. Duygusal anlar oluşuyor böyle izleyenler. Bu bir gelenek hoşuna mi? gidiyor salonun. Nasıl? Bu bir gelenek mi aile fertlerinden birinin tanıtması yoksa birbirlerinden mi özeniyorlar? Yani değil ama daha da hoş oluyor açıkçası.
orada Trump'ı torununun tanıtması gerçekten böyle çok hoş, hani insanı gülümseten bir an oluşturmuştu. Burada aynı şekilde 82 yaşında biri siyaset sahnesine veda ediyor ve kızı duygulu bir şekilde gönderiyor. Onun gözleri doluyor. Yani burada şunu çok iyi oturttular Göksu. Başkan Biden 14 milyon oy kazanarak Demokrat Parti başkan adaylığını bileğinin hakkıyla aldı. Soykırıma destek veriyor. Katliama silah gönderiyor. Tamam, bunlar bir kenara ama bileğinin hakkıyla bu adaylığı kazanmıştı. Medya, siyaset ve para üçgeninde bir şekilde çekilmeye zorlandı. Ama ne yapıyor parti? Kendi içinde bunu eritiyor. Bakın, kızı çıkmış, ne güzel, duygusal, işte kendisi ağlıyor. Ben size ve partime en iyisini verdim diyor. Hiç kimseye kızgın değilim, dargın değilim diyor. Ben vatanım için, partim için uğraştım diyor. Ondan sonra herkes alkışlıyor. Seni seviyoruz Joe, seni seviyoruz Joe tezahüratlarıyla gidiyor. Çok ilginç bir görüntü oluştu dün. Nancy Pelosi, Barack Obama ile birlikte kuyusunu kazdı olarak söylenen biri. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi. Şöyle bir görüntü meydana geliyor. Seni seviyoruz Joe diye tezahürat ederken dudaklarını oynatıyor. Elinde de şey sallıyor. Yani adamın kuyusunu kazdı ama burada seni seviyoruz Joe. Yani bu şekilde bir siyasi oyunla gönderildi Biden ama sanki bu olmamış gibi, yaşanmamış gibi konunun üzeri kapatıldı.